Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere kaydırma çubuğu ile satış takip grafiği nasıl hazırlanır anlatmaya çalışacağım. Bu çalışmayı sadece satış için değil, üretim, fire veya kalite verileri ve hatta sizin işinize yarayabilecek herhangi bir parametreyi izlemek için kullanabilirsiniz. Grafiğin çalışma mantığı şöyle, arka planda farklı sütunlardan oluşan birkaç veriden beslenmekte. Peki nedir bunlar? Benim verilerime baktığımızda sayfa 2'de tarih, gerçekleşen satış, planlanan satış ve gerçekleşen satışa göre toplam kazanç. Şimdi grafiğin nasıl çalıştığına bir bakalım. Burada aşağıda bir kaydırma çubuğu var. Bunu tıkladığımda 10 günlük dilimler halinde buradaki veriler değişmekte. Bu şekilde 10 günlük sarı renkli küçük noktalarla gösterilen gerçekleşen satışın toplam fiyatını, gri gerçekleşen satışı, siyah ise planlanan satışı göstermekte. Kaydırma çubuğumuzun en başına gittiğimizde 1 Ocak'tan başlıyor. En sonuna gittiğimizde ise 21 Kasım. Yani bugünü göstermekte. Bu şekilde aralık vererek istediğiniz verilere bakabilirsiniz. Şimdi grafiğimizin yapım aşamasına geçebiliriz ama öncelikle sizin sayfa 2'deki şu dataları hazırlamanız gerekiyor. Ben sayfa 3'e geçiyorum ve işe ilk olarak kaydırma çubuğu ekleyerek başlıyorum. Bunun için geliştiriciye geliyorum ve şuradan ekleden. Yalnız size geliştirici sekmesi yoksa bunun için şuraya geliyorsunuz, dosyadan seçeneklere giriyorsunuz ve şeridi özelleştirden şurada geliştirici bölümü var ve bu sizde tikli olmayabilir. Bunu tiklediğiniz zaman tamam deyip çıktığınızda size de geliştirici sekmesi gelecek. Tekrar ekleye geliyorum ve şurada gördüğünüz gibi kaydırma çubuğu var. Bunu tıklıyorsunuz ve şöyle şu şekilde yatay olarak açıyorsunuz. Sağ klik denetim biçimlendir diyorsunuz. Burada öncelikle hücre bağlantısı yani kaydırma çubuğuyla yapacağımız çalışmanın bağlantısını sağlayacak hücreyi belirliyoruz. Bunun için şurada bir tane hücre seçiyorum. Daha sonra en küçük değer olarak 1 diyorum. En büyük değer olarak ise şurada yaptığınız sayfa 2'de kapatayım şunu daha sonra tekrar açacağım. Sayfa 2'de yaptığınız şu çalışmanın sayısı kadar. Gerçi 10 eksiğini yapmanızı tavsiye ederim. 10 eksiği olmasının sebebi az sonra gösteririm. Ben tamamını yapacağım. Şimdi anlayacaksınız. 326 olarak görünüyor burada. Geliyorum buraya. Sağ klik tekrar denetim biçimlendir diyorum. Ve şuraya 326 diyorum. Bunun aslında 316 veya 317 olması gerektiğini az sonra göstereceğim. Diğer yerlere dokunmuyorsunuz. Şunu tekrar seçeyim ben şurayı. Bağlantı gitti tabii kapatınca tamam demeden. Kapatıyorum. Şimdi şurada çıktığımda şunu tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi 10 olarak geldi. Ben bunu her tıkladığımda birer şey artacak şekilde ilerleyecek. Şimdi bunun yan tarafına geliyorum. Şuranın. Ve buraya tıklıyorum. Burada yapacağımız işlem sayfa 2'deki datamızı buraya çekmek olacak. Onarlı şekilde toplama 10 satır olacak şekilde buraya çekmek olacak. Bunu da şu şekilde yapacağız. Önce sayfa 2'den şu başlıklarımızı alalım. Şurasını yani şuraya kadar. Daha sonra şöyle bir formül uygulayacağız. Indis formülü. Eğer bu formülü bilmiyorsanız indis ve kaçıncı fonksiyonu nasıl kullanılır adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi shift eşittir diyorum. Indis diyorum. Ve buradan sayfa 2'ye geliyorum. Şu A'yı seçiyorum. Noktalı virgül. Tekrar sayfa 3'e geliyorum ve burada sütun sayısı olarak şuradaki hücreyi alıyorum. Yalnız bunu Windows F4'te sabitleyeceğim. Çünkü buradaki değere göre satırlar değişecek. Parantezi kapatıyorum. Bunu girişe giriyorum ve tarih yapacağım. Kısa tarih. Yalnız bu tarihte şuradan hücreli biçimlendire gelip daha da kısaltacağım. Yani şöyle. Bunu seçmek istiyorum. Şunu bir yapalım. Şuradan. Bakın bir yaptığımızda buraya tarih başlığı geldi. Yani şuradaki şu başlık geldi. Çünkü bu
şu anda birinci satırı gösteriyor. Peki biz burada ne yapmamız lazım? Bunu atlatmak için, yani şuraya gelmek için artı 1 dememiz gerekiyor. Artı 1 dediğimizde bakın şunun şuraya geldiğini görüyoruz. Tekrar buraya dönüyorum. Ancak ben bunu çektirdiğimde hepsi fark ettiyseniz 1 Ocak diye geliyor. Yani ben bunu 10 satır yaptığımı düşünün. Ki 10 satır yapacağız. Kaç oldu? Evet 10 oldu. Hepsi 1 Ocak. Peki ne yapmam lazım? Buna artı 1, artı 2, artı 3 manuel şekilde bu şekilde ilerlemem gerekiyor. Ancak bu mümkün mü? Belki 10 satır için mümkün olabilir. Ancak satırların çok olduğu verilerde bu mümkün değil. Bu yüzden peki ne yapacağız? Satır formülünü kullanacağız. Satır formülü de şöyle çalışıyor. Bunu da burada göstereyim. Satır diyorum. Ve herhangi bir yeri seçiyorum. Aşağı çektirdiğimde sırasıyla gidiyor. Yani buradan aslında 1, 2 satırları sayıyor. Ve biz bunu şurada bunları silelim. Şurada şu artı 1 yerine satır diyeceğim. Ve şuradan ben A1 hücresini göstermek istiyorum. Siz başka bir hücre de gösterebilirsiniz. Şimdi ben aşağı çektirdiğimde şu fazla oldu. Gördüğünüz gibi artık sırasıyla geliyor. Şimdi bunları da yan tarafa doğru çektirdiğimde tabii ki bu alanı hücrelerini şuna göre ayarlayacağım. Bunu şurayı seçiyorum. İçin boyasına gelip şuradan şunu şöyle seçiyorum. Ve istediğim biçime ulaşıyorum. Şimdi grafiğimizi hazırlayalım. Burayı seçiyorum, şu alanı. Ekleye geliyorum ve üstün grafiklerden şunu seçiyorum. Şunu şöyle alacağım şu tarafa. Şunu aşağı alalım. Şunu da biraz büyütelim. Şunları aşağı alalım. Şunları silelim. Şuradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Ve şuradan şimdi şuradaki fiyatı yani yeşili alacağım. Sağ klik seri grafik türünü değiştir diyeceğim ve buradan alan grafiğini seçeceğim. Şunu. Tamam diyorum. Ve bunu seçip ikinci eksen yapacağım. Arkaya geçsin ve şu değerler gelsin. Tekrar bunu seçiyorum. Rengini değiştireceğim bunun. Desen olsun ve şunu seçiyorum. Noktalar siyah olsun. Şuradan da rengini bu sefer ben sarı yapmıştım. Bu sefer de bu olsun. Şuradaki şu tarihleri kısa tarih yapacağım. Ve buraya gelip şunu seçeceğim. Otomatikman burası da değişecek. Şuna geliyorum. Yani gerçekleşen satışa. Veri serinim için şurasını 40 yapıyorum. Şurayı da 150 olarak bırakıyorum. Dolgu kısmına geliyorum. Düz dolgu ve siyah diyorum. Şuna geliyorum. Bunu da gri yapıyorum dolgusunu. Şunları seçiyorum. Koyu yapıyorum. Aynı şekilde şunu koyu. Şunları da biraz büyütüyorum şunu. Şimdi çalışmamızı inceleyebiliriz. Kaydırma çubuğuyla bir bakalım. Şu anda 10 günlük zaman dilimini gösteren bir grafiğimiz var. Burada neleri görüyoruz? Toplam satışları, gerçekleşen satış ve planlanan satışı görüyoruz. 10 günlük süre olmasının sebebi burasını 10 gün olarak aldığımız için. Burasını siz istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yalnız o zaman grafikte çirkin duracaktır. Çünkü sıkışacaktır şurası. Şimdi kaydırma çubuğumuzda ilk güne ve son güne bir bakalım. Şöyle biraz ilerleyelim ve şunu en sona çektiğimde az önce size söylediğim sıkıntıyı göreceğiz burada. Bakın videonun başında burasını açıklamaya çalışmıştım. Bunu şöyle izah edeyim. Burada hatırlarsanız sayfa 2'de ben şurayı saymıştım kaç satır diye. 327 ve biz burada gittik. Şunu sağ klik denetim biçimlendir.
326 yazdık. Bunu 10 düşüreceğiz. 317 yazalım. Tamam diyelim. Ve şimdi sonuna getirdiğimizde görüyorsunuz 21 Kasım'ı son gün olarak alıyor ve hiçbir şekilde grafikte bir bozulma olmuyor. Tekrar başa alalım. Yalnız burada bir sıkıntı var. Neden bu böyle oldu ona bir bakalım. Şunu 0 okuyor burasını. Tekrar şuna bir bakalım. Evet, en küçük değeri 0 yazdığımız için bunu 1 yazmamız gerekiyordu. Tamam diyorum ve tıkladığımda düzelecektir. Evet. Şimdi düzeldi. Son bir işlemimiz kaldı. Şunu bir aşağı alalım. Şu grafiği büyüteyim. Biraz. Şuradan da. Şunu şöyle yukarı alayım. Şunu biraz daha şuradan büyüteyim. Şunu iç grafiği küçülteceğim ama. Şunu. Şurada bir yer açmak istiyorum. Şu en arkaya gönderelim ki kaydırma çubuğumuz öne çıksın. Evet, şimdi bunların hepsini seçmeden önce son bir işlem daha kaldı. Şunları gizleyelim. Ve grafiğimizi şu şekilde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi grafikte tüm veriler gitti. Bunun sebebi şu alanı gizlediğimiz için, datayı gizlediğimiz için. Bunun için şunu yapıyoruz. Veri seçe gidiyoruz ve şuradan gizli ve boş hücrelerden şurayı seçiyoruz. Gizli satır ve sütunlardaki verileri göster. Tamam dediğimizde artık yine verilerimiz geri geldi. Tekrar bakıyorum bu şekilde ve son bir işlem. Şunu tıklıyorum. Ctrl A diyorum ve hepsini seçip gruplandırıyorum ki artık tek parça olsun. Şu şekilde istediğimiz yere çektirebiliriz. Kaydırma çubuklu satış takip grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.